ona şöyle denir. Musa Aleyhisselam'ın zamanında ona uyanlar. İsa Aleyhisselam'ın zamanında ona uyanlar denir. Çünkü Yahudilik, Hristiyanlık batıl olanın adı olmuştur. Yani din değiştirilip kitapları, papazlar, hahamlar karıştırdıktan sonrası bu Yahudiyet, Nasraniyet adı geliyor. Dolayısıyla ona Müslüman demek lazım. Çünkü inneddîne indellâhi İslam, tek din İslam'dır. Mâ kâne İbrahim Yahudiyen ve lâ Nasrani. İbrahim Yahudi ve Hristiyan değil idi. Velâkin kâne Hanif ve Müslüman. İbrahim Müslümandı diyor. İbrahim Müslüman olunca onun aşağısı nasıl Müslüman olmayacak ki? Dolayısıyla hepsi biz İbrahim'iyiz diyor. Allah Kur'an'da İbrahim Müslümandı dedikten sonra daha sen nasıl ondan sonrakilere Yahudi Hristiyan deyip de hak olarak o ismi verebilirsin? Bundan dolayıdır ki Musa Aleyhisselam zamanında ona inananlar ta İsa Aleyhisselam gelinceye kadar inananlar, Tevrat'la amel edenler, ama ondan sonra peygamberler geldi. Her gelen peygambere inanmak şart. Sen kalktın Süleyman Aleyhisselam'a inanmadın, kafir olursun. Yani o dönemde de çok peygamberler geldi. Musa Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam arasında bu 124 bin, 224 bin peygamberin çoğu o dönem. Ve hepsi Ben İsrail'e geldi çoğu. Hal böyle olunca o dine inanan, hak dine, ondan sonra gelen peygamberleri de tasdik edip inanarak değiştirmeler olursa ahkamda onlara da uyanlar ve bu din üzere ölenler İslam üzere ölmüş olurlar. Şeriatlar arasında fark olur. Dinde fark olmaz. Din sadece İslam'dır. Adem Aleyhisselam da Müslümandı. Efendimiz'e bütün peygamberler Müslümandı. Ama onda oruç Ramazan'da değildi, başka gündeydi, Muharrem'deydi. Bunda Ramazan. Onda 50 vakitti, bunda 5 vakit, onda 2 rekattı. Bunda şeriat dediğimiz hükümler. Hükümler değişir. Din, inanç değişmez. Esaslara inanmak değişmez. Şimdi İsa Aleyhisselam zamanında ona inandılar. İşte havarileri var, elçileri var. Ona inananlar, dini değiştirmeden, İncil'i bozmadan inananlar, yaşayanlar, Efendimiz'in zamanına kadar kalanlar olmuştu. Mesela Veraka bin Nefel, ta Efendimiz'in zamanında bile hak üzereydi, bozulmamış, tarafında tutandı. Hatice annemizin amcası. Şimdi yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde bile Buhayra, Rahip Bahira Efendimiz'i çocukken tanıdı ve iman etti. Ama neden? Hak kitap ona gelen tahrif edilmemiş ki. O verdiği alametleri bulduğu noktada da peygamber olmadan evvel peygamber olacağına inandı. Bunun gibi insanlar tabii ki cennete gireceklerdir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, benim adımı duyup da bana inanıp uymayan, dinime girmeyen cennete giremeyecektir. Bu ne demektir? Ben de, kendinden evvelkiler de öyledir. Yeni bir peygamber gelene kadar eski peygamberin dini üzere gider. Yeni peygamber gelende onu inkar ederse o cennete giremez. O şeyde Nuşirevan'da o bapta mı hocam? O yok. Nuşirevan adaletli bir hükümdardı diyor. Adaletli hükümdardı. Ben vülüttü fî zemenil melikil adil. Ben adaletli bir hükümdar zamanında doğdum diyor. Nuşirevan zamanında. Orada bir adalet mefhumu var. Mesela Hatem-i Tay cömertlikle meşhurdur. O da Efendimiz'e inanması nasip olmadığı için mesela dünyanın en cömert adamıdır. Cennete giremez. Ama Miraç gecesi gördüm onu. Baktım cehennem ateşi ondan çevrilmiş, böyle özel bir bölümde yanıyor da yani bir eziyetleniyor ama öbürleri gibi yanmıyor. Bu kimdir dedim, Hatem-i Tay'dır, cömertliğinden dolayı Allah Celle. Şimdi onlar cennete giremez. Cennete giremez ama cömertse, adaletliyse vesaire vesaire, işte hayvanlara iyilik yapmış, yetimlere iyilik yapmış ama Müslüman olmadan ölmüş. Tabi İslam ona ulaştığı halde yani. Müslüman olmadan ölmüş. Cennete giremez ama cehennemde de özel muameleler vardır. Yani azap hafifliği bakımından. Evet, yani Allah yine onun karşılığını orada da cömertliği sayesinde veya başka iyilikleri varsa verecektir. Burada bir zulüm söz konusu değildir. Yani Yahudi Hristiyanlar, gerçek Yahudi Hristiyanlar diye bir soru olmaz. Evet hocam. Anlatabildim mi? Geçmiş peygamberlere inananlar ve onların dönemlerinde yeni peygamber gelene kadar o peygamberin dini üzere yaşayıp ölenler cennetliktir hepsi. Evet hocam. Ama yeni peygamber geldiğinde ona uymayanlar, eskide kalıyorum diyenler kafir olmuş olur. Onlar cennete giremez.